Hiç düşündün mü? Ölüm dediğimiz şey gerçekten bir bitiş mi? Yoksa biz yalnızca yanlış taraftan mı bakıyoruz bu olaya? Çoğu insan için ölüm, karanlık bir kapı, bilinmezlik, korku. Ama Alevi Bektaşi yolunda ölüm korkulan bir şey değildir. Hatta tam tersine bir dönüş, bir kavuşma, bir tamamlanma halidir. Çünkü burada temel bir sır vardır. Yaratan ile yaratılan ayrı değildir. Alevi Bektaşi inancının kalbinde yer alan vahdet-i vücut öğretisine göre biz Tanrı'dan ayrı bir varlık değiliz. İnsan, Tanrı'nın kendini dünyada açığa çıkarmasının bir biçimi, bir tezahürüdür. O halde ölümü nasıl bir son olarak görebiliriz? Bir su damlasının tekrar denize kavuşmasına yok olmak denilebilir mi? Hayır, o yalnızca evine dönmüştür. Bu inanç sisteminde ölüm, fena yani yok oluş değil, hakka dönüş aslına rücu, yani geldiğin yere geri dönme halidir. Öz, kaynağına döner. Can, geldiği ışığa yeniden karışır ve insan yalnızca bedenin sınırlarından kurtulmuş olur. Belki de asıl soru şudur: biz gerçekten ölüyoruz mu, yoksa sadece şekil değiştiriyoruz? Ama burada ilginç bir detay var. Alevilikte biri vefat ettiğinde öldü denmez. Dikkatini çekti mi? Dil, düşüncenin evidir. Kelime değişince anlam da değişir. Ölüm burada kaybolmak değildir. Onun yerine şöyle denir: Hakka yürüdü. Don değiştirdi. Kalıbı dinlendirdi. Bu ifadeler öylesine seçilmiş kelimeler değil. Her biri bir kozmoloji, bir evren anlayışı taşıyor. Hakka yürümek, sanki insan geldiği kaynağa doğru yeniden yola çıkıyor. Yani ayrılık yok, kopuş yok. Sadece yolculuğun yönü değişiyor. Don değiştirmek, bu ise daha da çarpıcı. Can bedenini bir elbise gibi giyer ve zamanı geldiğinde o elbiseyi çıkarır. Aynı suyun kabının şekline göre farklı görünmesi gibi. Su hep sudur, can da hep candır. Peki beden? Beden sadece bir kalıp. Yıpranır, yorulur, artık taşıyamaz hale gelir. İşte o zaman derler ki kalıbı dinlendirdi. Çünkü dinlenen yok olan değil, çekip giden de değil. Sadece yeniden doğuş için hazırlanandır. Burada ölüm bir çöküş değil, bilakis bir toparlanma, bir dönüş, bir hatırlayış halidir. Belki de bütün mesele şu soruda saklı: biz beden miyiz, yoksa bedenin içinden bakan, onu hareket ettiren şey mi? Fakat Alevi yolunda ölüm yalnızca bedenin sonu değildir. Asıl önemli olan insanın henüz hayattayken ölmesidir. Bu cümle ilk duyulduğunda sarsıcı geliyor, farkındayım. Ölmeden önce ölmek ne demek? Alevi teolojisi burada çok net. Can, hakka yürümeye hazır olmak istiyorsa, önce nefsinin ölümünü gerçekleştirmelidir. Yani beden değil, benlik ölmelidir. Bu lafla olmaz. Bir tören vardır, nasip töreni. Burada insan ikrar verir. İkrar, geri dönüşü olmayan bir söz demektir. Kendi nefsine, topluluğa ve hakka karşı söz. Talip, yola giren, o anda şunu kabul eder: ben, maddi arzularımı, bencilliğimi, kibirimi terk ediyorum. Beden yaşamaya devam etsin ama benliğim ölsün ki canım yeniden doğsun. İşte buna ikinci doğum denir. Biyolojik doğum seni dünyaya getirir ama manevi doğum seni kendine getirir. Şimdi düşün, doğmadan ölen bir şey yoktur. Doğan her şey dönüşür. Ve bu içsel dönüşüm gerçekleşmeden dışsal ölüm tamamlanmış sayılmaz. Bu yüzden Alevilikte hakka yürüme ritüeli olan dar erkanı sadece bir cenaze erkanı değildir. O bir hatırlatma törenidir. Can, hayattayken nefsiyle yüzleşmiş, içindeki karanlığı ışığa çevirmiş, kendi benliğini teslim etmişse, o insan ölüme korkuyla değil, huzurla yürür. Çünkü artık ölüm bir kayıp değil, bir eve dönüş haline gelir. Ben Hı, niye öldü demiyorsun da göçtü diyorsun? ne bileyim o. Ben kendimi bildim bileli göçtü der atalarımız. Ama burada bir sır daha var. Hakka yürümeyi sadece bir dönüş olarak değil, bir devrin tamamlanması olarak anlamak gerekiyor. Alevi inancının kalbinde yer alan bir kavram, devriye. Başka bir ifadeyle don değiştirme. Bu ne demek biliyor musun? Ruhun bir kez var olup bir kez yok olduğu bir sistem değil burası. Burada ruh, sürekli bir akış, sürekli bir devinim halinde. Tıpkı bir nehrin suyu gibi. Nehrin suyu görünürde akar, uzaklaşır, kaybolur. Ama gerçekte aynı su buhar olur, bulut olur, yağmur olup yine toprağa döner. İşte devriye tam olarak bunu söyler,
Can yok olmaz. Sadece yer değiştirir, don değiştirir, hal değiştirir. Ruh farklı zamanlarda, farklı bedenlerde, farklı tecrübelere bürünür. Ama öz yani hakikat hep aynıdır. Bu yüzden Alevi Bektaşi yolunda insan şöyle der: ezelden geldim, ebede giderim. Başlangıç ve son yoktur. Çünkü başlayan ne varsa aslında zaten oradaydı. Sadece görünür hale geldi ve böyle bakınca ölüm bir kopuş olmaktan çıkar. Ölüm, suyun tekrar denize karışması kadar doğal, bir yaprağın sonbaharda toprağa dönmesi kadar kadim ve bir çocuğun ilk nefesi kadar kutsaldır. Şimdi kendine şu soruyu sor. Eğer ruh gerçekten devrediyorsa, sen şu an hangi devrin içindesin? Hangi dersin eşiğindesin? Hayatını tesadüf sanan insan yolunu kaybeder. Ama döngüyü gören kendi yürüyüşünü anlar. Devriye inancı Anadolu'da birden ortaya çıkmış bir düşünce değildir. Onun kökleri çok daha eskiye, Orta Asya'nın gök altında yaşayan Türk boylarına kadar uzanır. Yani bu sadece bir teolojik söylem değil, kültürün hafızasında binlerce yıldır taşınan bir sırdır. Türklerin kadim inancında don değiştirme önce fiziksel bir gözlemdi. Bir canlı ölür, toprağa karışır, topraktan yeni bir yaşam doğar. Aynı öz, başka bir biçimde yeniden görünür olur. Form değişir, öz değişmez. Alevi Bektaşi inancı bu kadim düşünceyi ruh düzlemine taşımıştır. Burada don değiştirme, sadece bedenin elbise gibi değiştirilmesi değildir, ruhun yeni bir tecrübeye geçiş yapmasıdır. Bu yüzden devriye 4 ana boyutla açıklanır. Ölüm ve ruh ilişkisi, ruh ölmez. Sadece mekanı değiştirir. Sınama aracı, ödül veya ceza. Her don bir sınavdır. İnsan, hangi mertebeye layık olduğunu kendi davranışlarıyla belirler. Üstünlük ve keramet vasfı. Bazı canlar önceki devrin olgunluğunu taşır ve hikmet, sezgi, nur haliyle tanınır. Yaratılış ve türeme unsuru. Tüm ruhların bir tek cevherden geldiği bilinci. İşte burası çok kritik. Alevi anlatılarında ruhların öz cevhere dönmesi ve bu cevherden 12 imamların ve kutsal varlıkların yaratılması bize şunu gösterir. Çokluk aslında birliğin farklı yüzleridir. Yani her can aynı hakikatin farklı bir dilde, farklı bir surette görünmesidir. Bir başka deyişle, ruh hiçbir zaman yok olmaz, sadece yeni bir forma bürünür, yeni bir hayatı tecrübe eder, sonunda yine birliğe döner. Bu yüzden Alevi yolunda ölüm kayıp değil, devamdır. Düşün, aynı ateşten alınan kıvılcımlar nasıl birbirine benzer ama birbirinin aynısı değildir, canlar da öyledir. Her biri aynı kaynaktan gelir, her biri aynı kaynağa yürür. Ve yürürken kendini tanımayı öğrenir. Şimdi soru bize dönüyor. Biz kendi yürüyüşümüzün farkında mıyız? Yoksa sadece sürükleniyor muyuz? Tüm bunları bir araya getirdiğimizde aslında çok net bir sonuç ortaya çıkıyor. Alevi inancında hakka yürümek ve devriye sadece sembolik bir anlatım değil, vahdet-i vücut felsefesinin kaçınılmaz sonucudur. Eğer gerçekten yaratan ile yaratılan ayrılmazdır diyorsak, o zaman ölümün son olma ihtimali yoktur. Çünkü sonsuz olanın parçası son bulmaz, sadece form değiştirir, yani devriye eder. İşte tam burada Alevi ölüm anlayışı, mainstream İslam'ın kıyamette toplu diriliş öğretisinden ayrılır. Orada ölüm bekleyiştir. Burada ölüm yürüyüştür. Orada beden mezarda bekler. Burada can kaynağına döner. Bu fark sadece bir inanç ayrımı değildir. İnsan hayatını algılama biçimini kökten değiştirir. Bu yüzden Hakk'a uğurlama erkanı sıradan bir cenaze değildir. Orada ağıt değil, bilgelik vardır. Orada kayıp değil, hatırlayış vardır. Erkan sırasında okunan devriye deyişleri boşuna değildir. Bu cihan mülkünü devredip geldim. Gül oldum feryadı verdim bülbüle. Ay oldum aleme doğdum. Bu sözler canın yolculuğunu anlatır. Topraktan göğe, gökten insana, insandan tekrar hakikate. Deyişler cemaatin kalbine şunu fısıldar, keder etme. Can kaybolmadı, döndü, sadece döndü. Sunam senden evvel vadem yeterse
Bu ritüel topluluğa ölümü olağan ve kutsal kılar. Çünkü devriyeyi bilen biri için ölüm ütopya değil, tabiatın dili kadar açık bir gerçektir. Fakat burada acı bir gerçek de var. Tarih boyunca Alevilik, dış baskıların, ayrımcılığın ve zorla asimilasyonun hedefi oldu. Bazı dönemlerde Hakk'a yürütme erkanına İslami unsurlar eklendi. Bu, yolun sırlarını gizlemek için bir perde gibiydi. Bir hayatta kalma stratejisi. Yani inanç ya kendini saklayacaktı yahut yok edilecekti. Böylece kadim sır ile toplumsal baskı arasında bir denge kuruldu. Burada bir nokta daha var ki görmezden gelmek, Alevi yolunun tarihini yarım bırakmak olur. Hakk'a yürüme erkanı ve onu besleyen bütün kozmolojik kavramlar İslam'dan çok daha eskiye uzanır. Bu yol gökten zembille inmedi. Bir milletin binlerce yıl boyunca göç yollarında taşıdığı hafızanın devamıdır. Alevi inancındaki devriye, don değiştirme, ruh göçü anlayışı, bunlar yalnızca tasavvufi soyutlamalar değil. Orta Asya, Türk inanç sisteminin göbeğinde duran kavramlardır. Göçebe Türk topluluklarında ölüm daima bir dönüş olarak görülürdü. Toprağa karışmak yok oluş değil, yeniden doğuşun eşiğiydi. Şaman, ölümü yolculuk olarak tarif ederdi. Bir kapı kapanır, bir kapı açılırdı. Bir ateş söner, başka bir yürek yanardı. Bir ateş sönse de 1000 kalp yanar. Nurumuz daimdir. Alevi Hakk'a yürüme erkanında da aynısı olur. Bu tesadüf değil, bu hafızanın hiç kopmamış bir silsilesidir. Don değiştirmek kavramı, şamanların ruhun kuş, kurt, ışık veya insan donuna girmesiyle birebir örtüşür. Hakk'a uğurlama erkanında cemaatin birlik halinde halka olması, eski Türklerin gök kubbeyi temsil eden dairesel ritüellerinin izidir. Yani ritüel sadece yapılıyor değildir, bir hatırayı yaşatıyordur. Ve bu hatıra bize şunu söyler, can ölmedi, sadece kapı değiştirdi. O kapının ötesinde de yol var, hatta belki de gerçek yolculuk orada başlar. Ama şimdi şu soruyu kendine dürüstçe sor. Biz bugün yaptığımız erkanların anlamını biliyor muyuz? Yoksa sadece dış biçimi yani kabuğu mu koruyoruz? Ritüeli yaşatmak ayrı, ruhu anlamak ayrı. Alevi yolunda asıl kaybedilmemesi gereken şey, şekil değil sırdır. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu don değiştirme geleneği, Alevi inancının sadece İslam'ın içindeki bir ekol olmadığını, çok daha geniş, çok daha eski bir kültürel hafızanın devamı olduğunu gösterir. Eski Türk inancında bir insan öldüğünde şöyle denirdi, donundan sıyrıldı, uçmağa vardı, Hakk'a ulaştı. Yani öldü demediler. Çünkü ölmek yok olmak demektir. Ama onlar biliyordu ki hiçbir şey yok olmaz. Sadece hal değiştirir. Tıpkı ateşin duman oluşu,
dumanın göğe yükselişi, bulut olup yağmur oluşu, yağmurun yeniden toprağa dönüşü gibi. Öz, form değiştirir ama özü taşıyan hakikat hep yerinde durur. Alevi toplumunda rızalık olmadan ölüm olmaz. Rızalık olmadan hakka yürünmez. Çünkü rızasız lokma haramdır. Rızalık sadece bireyin huzuru değildir. Topluluğun kolektif vicdanıdır. Bir can öldüğünde dar erkanında şu gerçekleşir: canın topluma karşı bir hakkı varsa ortaya çıkar. Toplumun ona karşı bir hakkı varsa helalleşilir. Gönüller temizlenir, ağırlıklar azalır. Ve ancak o zaman can hafifleyerek yol alır. Bu yüzden Alevilikte ölüm ceza tehdidinin gölgesinde değil, ahlakın yüzüne bakma cesaretinin içindedir. Sözün özü, Alevilikte ahiret uzak değildir. Ahiret şu anın içindedir. Cennet ve cehennem bir mekan değil, bir bilinç halidir. Kimin cennette yaşadığı, kimin cehennem ateşini kalbinde taşıdığı zaten bu hayatta belli olur. Alevi Hakk'a yürüme geleneğinde en kritik nokta şudur: ölen canın hak katında rahat olması gerekir. Rahat etmek, soyut bir temenni değildir. Hesabı bitmiş olmak demektir. Eğer bir insan dünyadan giderken arkasında alacaklı, kırgın, incinmiş, gönlü daralmış bir can bırakmışsa, onun Hakk'a yürüyüşü tamamlanmış sayılmaz. Çünkü Alevi yolunda en büyük günah, en ağır yük, kul hakkıdır. Ölüm burada bile bir kaçış değildir. Aksine son hesaplaşmadır. Bu yüzden dar erkanının amacı, ölen kişiyi aklamak değil, gerçeği açığa çıkarmaktır. Kimin kalbinde kırgınlık var? Kimin gönlüne ağırlık çökmüş? Kim hakkını alamadan kalmış? İşte darda bunlar tek tek sorulur. Çünkü Alevilikte ölüm, bireyin şahsi kaderi değil, toplumsal vicdanın aynasıdır. Ve eğer bir kişi, ben hakkımı helal etmiyorum derse, o söz mezarın toprağından daha ağırdır. Çünkü can rızasız yürüyemez. Düşün, diğer birçok inanç sisteminde hesap öte dünyaya ertelenir. Burada ise hesap bu dünyada, yüz yüze, göz göze, şimdi görülür. Bu, bir inançtan çok daha fazlasıdır. Bu ahlakın örgütlenmiş biçimidir. Fakat yolun bu özgün ahlaki düzeni, tarih boyunca hep baskı, gözetim ve dönüştürme girişimleriyle karşılaştı. Örneğin, Tunceli'de bazı cenaze törenlerinde hoca çağrılması, Kur'an okunması, sünni usullerle defin yapılması, bu durum çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Burada mesele kimin haklı olduğu değil, ritüelin özgün ruhunun korunup korunamadığıdır. Alevi önderleri, dede, ana, rehber, bu erkanın kendi iç bütünlüğüyle yürütülmesi gerektiğini savunur. Çünkü erkanın merkezi cem, meydan, rızalık ve dardır. Dışarıdan eklemlenen motifler, eğer ruhunu değil sadece kabuğunu değiştiriyorsa, ritüel bozulmuş olmaz. Ama bulanıklaşır. Ve yolun en büyük düşmanı her zaman bulanıklıktır. Ne olduğu bilinmeyen, nereden geldiği unutulan, niçin yapıldığı hatırlanmayan ritüel olmaktan çıkar. Alevi yolunda önemli olan, şekli korumak değil, sırrı korumaktır. Ölüm gerçekleştiğinde başlayan süreçte, Alevi toplumu için cemevi yalnızca bir bina değildir. Orası yolun kalbidir. Bu nedenle Hakk'a yürüme erkanı cemevinde yapılır. Canlarımızın sevgili anneleri Feruze Şahin anamız Hakk'a yürüyen kervana katıldı. Bugün onun canlı hak katına, bedenini ise ebedi yurduna, toprak ananın kucağına uğurlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu nedenle hepimiz üzgünüz. Canlar hiçbir şey olduğu gibi ve olduğu yerde kalmıyor. Her şey değişiyor. Her şey her zaman bir yaşamın sonu ve başka bir yaşamın da başıdır. Bu da hakkın değişmez yasasıdır. Şah-ı Merdan der ki, Hakk'a yürüme ne babayı bırakır ne evladı alıkor. Orası öyle bir geçit ki o geçitten geçmeye herkes mecburdur. Bu nedenle bizler haktan geldik, bir gün de Hakk'a geri dönüyoruz. Önemli olan fırsat elimizdeyken zamanı fırsat bilmeliyiz. Sevgi, saygı, merhamet duygularımızı yeniden geliştirip birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeliyiz. Birbirimizi sevip saymalıyız. Kimliğimize, kültürümüze, öğretimize sahip çıkmalıyız canlar. Görüyoruz ki ölüm ansızın bizi birbirimizden ayırabiliyor.
Hak her şeyin hayırlısını versin. Ölümünde yaşamında. Sevgili Peruze annemizi rahmetle, özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı nur, devri daim menzili mübarek olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hanedanı ehli beytin şefaatine erişsin. Hak geride kalan başta çocukları olmak üzere tüm ailesine tükenmez sabırlar versin. Hak bundan sonra bizlere acılar yaşatmasın. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Cemi cümlemizi 12 imamların Hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin yolundan, didarından ayırmasın. Öz gönül birliğiyle, aşk ile bir Allah Allah diyelim. Ber cemali Muhammed Kemali İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali Pirvelip, Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun ehli beytine verelim candan salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed evladi ehli beyt. Hak la ilahe illallah. Hak birsin Muhammeden Resulullah. Alidir veliullah. Ehli beyt keremullah. Mürşidi kamilullah. Şefaat eyle ya Resulallah. La feta ila Ali. La seyfe illa zülfikar. Her kazayı, belayı, musibeti, hastalığı, acıyı def eyle ya Perverdigar. Gerçeğin demine, mümine ya Ali. Değerli canlar, kendi amelince hakkı hakikati yüzünde görüp ve bu yüzden enel hak diyen 72 millete bir nazarla bakıp eline, diline, beline, özüne, sözüne sahip olmayı kendisine ilke edinen, dini sevgi, kıblesi insan, mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan ve şimdi hakka yürüyen sevgili Peruze Şahin canımız hepimizin içinde yaşadı. Bizlerle beraber yedi içti ve bugün hakka yürüdü. Belki Peruze ana hak yedi, belki ondan incinmiş, gücenmiş, dargın, küskün. Hakkı olan varsa bu hak meydanında dile gelsin, hakkını istesin. Başta çocukları, kardeşleri, akrabaları, dostları, kapı komşuları. Sevgili Peruze Ana'dan hepimiz razı mıyız canlar? Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bütün maddi manevi haklarınızı, komşuluk haklarınızı, akrabalık haklarınızı, evlat, kardeşlik haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal edin, haklarınızı helal edin. Bizden yana da kendisine helal hoş olsun. Bu meydan ondan razı oldu. Hak da ondan razı olsun. Verdiğimiz rızalıklar Hak Muhammed Ali dergahında kabul olsun. Peruze anamızın ruhu şad, mekanı nur olsun. Hak kusurlarını affetsin. Geride kalanlar sağ olsun. Gerçeğin demine, mümine ya Ali. Değerli canlar, şu an bir erkanımızın rızalık bölümünü yapmış olduk. 3. bölümü hak meydanı. Burada niyet ederken 1. tekbirde Yüce Hakk'ın bize sunduğu bu hayat için, sayısız nimetler için ona binlerce şükürler ediyoruz. 2. tekbirde sevgili Peygamber Efendimiz'e ve onun ehli beyti üzerine salat ve selam getiriyoruz. 3. tekbirde Hakk'a yürüyen sevgili Peruze annemiz için dua ve münacatta bulunuyoruz. 4. tekbirde selamlamayla birlikte cenaze erkanımız sona erecek. Aile mezarlığında toprağa sırlanıp geri dönüşlere cem evimizde cenaze lokması verilecek. Bütün canları burada bekliyoruz. Destur pir ve ismi şah. Can bacı niyetine. Değerli canlar, niyet ettik hak için niyaza. Resulullah ve ehli beyt için salavata. Hakka yürüyen can bacı için dua ve münacata. Durduk divana, uyduk 12 imama. Bismi Şah, Hak Muhammed ya Ali. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Hepimiz darına geldik, divanına durduk. Biliyoruz gizlimiz yok, saklımız yok. Sayısız alemleri yaratan sensin. Sana inanır ve iman ederiz ki senden başka ilah yoktur. Bismi Şah, Hak Muhammed ya Ali. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Yağan yağmur için, esen yel için, dergahına varan doğru yol için, 12 imamların 40'ların hakkı için, Banaz'da Pir Sultan,
Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin hakkı için, Nesimi'nin hakkı için, Hallacı Mansur'un hakkı için, inanarak bu tarzda bulunan bütün canların hakkı için, şu an yönünü sana çevirmiş, seni bir bilen, Hazreti Muhammed Mustafa'yı Hak Peygamber, Hazreti Ali'yi rehber bilen, Ehl-i Beyt bendesi olan sevgili Feruze Şahin annemizin yürüyen ruhunu şad, mekanını nur eyle, kusurlarını affeyle. Bir eksiliği varsa onu da iyiliğe çevir ya Hak. Bismillah Hak Muhammed ya Ali. Ey yüceler yücesi Allah'ım, varlığımız senden geldik ve yine sana dönüyoruz. Rahmetinle, merhametinle mübarek eyle menzili devriyemizi. Bizlerin de hata ve kusurlarımızı bağışla. Bismillah Hak Muhammed ya Ali. Ey yüceler yücesi Allah'ım. Darına geldik, divanına durduk. Sevgili Can, bu yolculuğunda Hak Muhammed Ali yardımcı gözcü bekçin olsun. Bizden ayrıldın, 12 imamların katarından ayrılmayasın. Bismillah Hak Muhammed ya Ali. Selam olsun Hakk'ın huzuruna varanlara. Selam olsun Hakk'ı, hakikati özünde görenlere. Gerçekler demine başta sevgili Feruze Şahin annemizin ruhunu şadi için, burada bulunan tüm canlarımızın Hakk'a yürüyenlerin ruhlarını şadi için, hayır hizmetlerimizin kabulü, hepimizin sağlığı ve selameti için, rızayı hak için, lillahil Fatiha. Bu tercih, rastlantı veya pratik bir kolaylık değildir. Bu, yüzyıllar boyunca inkar edilmek, bastırılmak, görünmez kılınmak istenen bir inancın, kamusal alanda kendini var etmesinin çok net bir ifadesidir. Cemevi, ölünün bedeninin bulunduğu yer olmanın ötesinde, topluluğun bir araya geldiği, rızalığın sağlandığı, hesabın dünyevi olarak görüldüğü, canın Hakk'a uğurlandığı kutsal meydandır. Burada cenaze, dışarıda bir dini kurumun hizmeti değildir. Burada topluluk kendi cenazesine kendisi sahip çıkar. Bu, Alevi kimliğinin en görünür olduğu yerlerden biridir. Çünkü Cemevi, Alevi'nin hem ibadethanesi hem mahşer meydanıdır. Ve bu yüzden Cemevi'nde yapılan cenaze erkanı, Alevi kimliğinin kamusal alanda kurumsallaştığını gösterir. Alevi ölüm ritüeli başka bir dine, başka bir kuruma veya başka bir otoriteye havale edilmez. Çünkü ölüm anı, yolun en hassas eşiklerinden biridir. Eğer o eşikte bile Alevi kendi yoluna sahip çıkmazsa, yol hafızasını kaybeder. Cemevi'nde cenaze kaldırmak, şunu açıkça ilan etmek demektir. Biz kendi yolumuzu kendimiz yürüyoruz. Ölümde bile kimliğimizi teslim etmiyoruz. Bu yalnızca ritüel otonomisi değil, varoluşun sürekliliğidir. Bir can Hakk'a yürüdüğünde, yolun ilk adımı sessizdir. Bağırılmaz, koşuşturulmaz, telaş edilmez. Çünkü o an, dünyanın kapılarının kapandığı, Hakk'ın kapısının aralandığı andır. Can ruhunu teslim ettiğinde, yanında bulunan bilen bir kişi, yani yolun adabını tanıyan, ölümün ne olduğunu anlayan biri, ilk hizmeti üstlenir. Bu kişi, canın göz kapaklarını yavaşça kapatır. Çünkü bakış artık bu dünyaya dönük değildir. Sonra sağ elini göğsünün üzerine koyar. Bu basit bir dokunuş değildir. Bu canın kendi hakikatine geri döndüğünü hatırlatma işaretidir. Ve can temiz bir beyaz örtü ile örtülür. Beyaz, başlangıçtır. Beyaz, hem kar, hem toprak, hem ışık. Beyaz, döngünün sıfır noktasıdır. Alevi yolunda ölüm, bir son değil, asla unutulmayan bir dönüş yoludur. Toprak bedeni alır ama can yürümeye devam eder. Ve o yürüyüşte insanı taşıyan tek şey, mal, makam, ün, unvan değildir. Sadece şu, rızalık. Rızasız yaşadıysan yük ağırdır. Rızalıkla yürüdüysen yol ışıklıdır. Bu yüzden Alevilik der ki, ölmeden önce öl. Benliği bırak, hırsı bırak, gururu bırak, kendini bil. Çünkü bir gün hepimiz aynı kapıdan içeri gireceğiz. Ve o kapının eşiğinde bize sorulacak tek gerçek soru şudur: hal nasıldı? İşte bu video, bu sözler, bu yolculuk yalnızca ölümü anlatmadı, yaşamayı anlattı. Eğer bu bilgilerin, bu yolun derinliğinin, bu kadim kültürün kaybolmamasını istiyorsan, bu yolculuğa sen de eşlik et. Bu kanalda daha çok sır, daha fazla derinlik, daha fazla hakikat arayışı olacak. Abone ol. Çünkü bu yol
birlikte yürünür. Ve unutma, dostlar, bizi Hakk'a rızalıkla gönderin, yürüyen canın yolu açık ola.